Pandemi sadece sağlık sistemlerini değil, ekonomileri, sosyal hayatı ve alışkanlıkları da alt üst etti. Fakat bu olağan dışı dönem teknolojinin de sınırlarını zorladığı bir süreç oldu. Dijitalleşme hız kazandı, bilim dünyası rekor sürede yeni çözümler üretti. Yapay zekadan genetik mühendisliğine, uzay teknolojilerinden insansı robotlara kadar pek çok gelişme hayatımıza girdi. Peki bu zorlu süreçte hangi teknolojiler öne çıktı? Hangi yenilikler geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynadı? İşte pandemi sürecinde öne çıkan 19 teknoloji. Dijitalleşmenin artışı. Pandemi döneminde dijital dönüşüm dramatik şekilde hızlandı. Salgınla birlikte gelişen sosyal mesafe ve izolasyon dijitalleşmeyi arttırdı. Küresel iletişim daha yoğun bir şekilde dijital platformlar üzerinden sağlanmaya başladı. Çalışma hayatından eğitime, sağlık hizmetlerinden ticarete kadar dünya yoğun bir dijitalleşme sürecine girdi. Uzaktan çalışma, online eğitim ve telesağlık uygulamaları zorunlu hale geldikçe altyapı ve yazılım yatırımları arttı. Bankacılıktan kamu hizmetlerine kadar birçok sektör hızla çevrim içi hizmete geçti. Bu süreçte ağ altyapısı, bulut bilişim ve siber güvenlik önemli hale geldi. Uzmanlar çoğu dijital dönüşümün kalıcı olacağını vurguladı. Sosyal medya uygulamaları. Pandemi sürecinde sosyal medya kullanımı arttı ve yeni uygulamalar ortaya çıktı. Instagram, TikTok, Telegram, Discord ve Twitch gibi platformların kullanımı arttı. Zoom, uzaktan eğitim ve sanal toplantı ihtiyaçlarını karşıladı. Clubhouse, pandeminin ortasında ortaya çıktı ve sesli sohbet üzerine kurulu özel bir sosyal medya deneyimi sundu. Başlangıçta sadece davetiye ile giriş yapılabiliyor ve iOS cihazlarda kullanılabiliyordu. Şu anda doğrudan giriş yapılabiliyor ve Android cihazlarda da kullanılabiliyor. SuperPeer pandemi sürecinde doğan ve birebir canlı görüşmeler üzerine kurulu bir platform. Skillshare'in satın almasıyla 2025'te kapandı. 5G. Beşinci nesil mobil iletişim teknolojisi 5G. Önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek hız ve düşük gecikme sunuyor. 5G mobil şebekelere göre 100 kat daha yüksek hız ve daha düşük gecikme getiren bir teknoloji. Pandemi döneminde artan uzaktan çalışma, teletıp ve dijital eğlence ihtiyaçları 5G'nin önemini ortaya koydu. Evden çalışma, uzaktan eğitim ve online hizmetler yaygınlaşınca 4G altyapısı bazen yetersiz kaldı. 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve çoklu bağlantı kapasitesi çok önemli hale geldi. Sağlık alanında da 5G kullanımı arttı. Örneğin İtalya'da doktorlar 5G üzerinden robotik cerrahi gerçekleştirmiş. Düşük gecikme avantajıyla uzaktan müdahale imkanı sağlamış. Şehirlerdeki yoğun internet kullanımını karşılamak için 5G şebekeleri yaygınlaştırıldı. 5G'nin yatırımları, testleri ve küresel kullanıma sunulması hızlandı. Dünyada 2020'den itibaren yaygınlaşan 5G, akıllı telefonlardan endüstriyel IoT'ye kadar birçok alanda kullanılmakta. Halen küresel çapta genişletilmesi ve daha fazla uygulama geliştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan 5G'nin koronavirüsü yaydığına dair komplo teorileri ortaya çıktı. 5G gözümüzün göremediği bir ışık frekansı ve koronayı taşıyamaz. HarmonyOS. Çinli teknoloji şirketi Huawei'in geliştirdiği IoT odaklı işletim sistemi HarmonyOS. İlk olarak Ağustos 2019'da Honor Smart TV'lerde kullanıldı. Daha sonra Haziran 2021'de Huawei akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatlerde kullanılmaya başlandı. Mikro çekirdek mimarili olan HarmonyOS, Android tabanlı eski işletim sistemine alternatif olarak tasarlandı. 2021 sonunda HarmonyOS 2.0 sürümüyle Çin'de 300 milyondan fazla cihazda çalışacağı duyuruldu. ABD ambargoları ve küresel tedarik zinciri sorunlarıyla bağımsızlık ihtiyacı arttı. Bu nedenle pandemi boyunca HarmonyOS Huawei için önemli hale geldi. Günümüzde HarmonyOS Çin pazarında yaygınlaşmış durumda. Farklı cihazlarda sürümler güncellenerek gelişmeye devam ediyor. GeForce Now. Nvidia'nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, kullanıcılara güçlü bir bilgisayara gerek kalmadan internet üzerinden yüksek kaliteli PC oyunlarını oynama imkanı sunuyor. Nvidia, GeForce Now servisini Şubat 2020'de piyasaya sürerek dünya genelinde sundu. Türkiye'de Nvidia ve Turkcell işbirliği ile sunulmakta. Pandemi sürecinde evde geçirilen sürenin artmasıyla oyun ve eğlence talebi yükseldi. Bulut oyun servisleri hızla popülerlik kazandı. GeForce Now, ABD, Avrupa, Asya gibi bölgelerde veri merkezi
merkezlerinden erişilebilen bir platform olarak abonelik usulü çalışıyor. Günümüzde milyonlarca abone barındıran GeForce Now, oyun kitaplığını genişletmeye ve performans iyileştirmeye devam ediyor. Apple M işlemci serisi. Apple'ın ARM mimarisine dayalı kendi işlemcisi Apple M1 serisi. Apple M1 Haziran 2020'de Worldwide DC'de duyuruldu. Kasım 2020'de MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini'de kullanılmaya başlandı. 5 nanometre üretim teknolojisiyle tasarlanan M1 yüksek performans ve enerji verimliliği sunuyor. Intel tabanlı önceki Mac'lere göre büyük sıçrama sağladı. Pandemi ile artan uzaktan çalışma ve eğitim ihtiyacı güçlü dizüstü bilgisayarlara olan talebi arttırdı. Böylece Apple M1'li Mac'ler bu dönemde dikkat çekti. İlerleyen yıllarda M2, M3, M4 versiyonları duyuruldu. Halen M1 işlemcili cihazlar satılıyor ve geliştirmeler yeni versiyonlarla devam ediyor. Apple LiDAR teknolojisi. Apple'ın cihazlarına eklediği lazer tabanlı mesafe algılama sensörü LiDAR. Apple 2020 model iPad Pro, iPhone 12 Pro, Pro Max ile bu sensörü cihazlarına ekledi. Mart 2020'deki iPad Pro tanıtımında bu teknolojinin iPad Pro'yu artırılmış gerçeklik AR konusunda en iyi cihaz haline getirdiği, Ekim 2020'deki iPhone 12 Pro duyurusunda da yeni LiDAR scanner sayesinde fotoğraf ve AR deneyimlerinin geliştirildiği vurgulandı. LiDAR ARKit uygulamalarında ortamın derin haritasını çıkararak oyun ve tasarım gibi AR senaryolarını zenginleştiriyor. Ayrıca portre modu ve düşük ışıkta hızlı otomatik odak gibi kamera yeniliklerine olanak tanıyor. Günümüzde Apple'ın yeni modellerinde de LiDAR sensörü bulunuyor ve AR yazılımları geliştikçe kullanım alanı genişliyor. Katlanan telefonlar. Menteşe mekanizmasına sahip katlanan telefonlar. İlk örnekler arasında Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X sayılabilir. Samsung Galaxy Fold Şubat 2019'da tanıtılıp Eylül 2019'da satışa sunuldu. Galaxy Z Flip ve Z Fold 2 modelleri ise 2020 yılında piyasaya çıktı. Katlanabilir tasarım daha büyük ekranlar için taşınabilirlik avantajı sağlıyor. Günümüzde Samsung başta olmak üzere Huawei, Motorola ve diğer markalarca çift ekranlı modeller geliştiriliyor. Alan hala nispeten yeni ancak hızla yaygınlaşıyor. İki ekranlı bilgisayarlar. Hem klavyenin üstünde hem de altta ikinci dokunmatik bir ekran bulunduran iki ekranlı dizüstü bilgisayarlar. Asus ZenBook Duo serisi bu tasarımın öncüsü. ZenBook Duo 14 modelinde üstteki normal ekranın altında ScreenPad Plus adlı ikinci bir dokunmatik ekran var. Pandemide uzaktan çalışma ve çoklu görev ihtiyaçları arttı. Aynı anda birden çok uygulama penceresi açık tutulabilen bu tür cihazlar ilgi gördü. İki ekran üretkenliği ve kreativiteyi arttırmaya yönelik bir konsept. Şu anda ZenBook Duo ve benzeri modeller piyasada mevcut. Lenovo gibi firmalarda benzer çift ekranlı dizüstü alternatifleri geliştiriyor. Giyilebilir araçlar. Pandemiyle birlikte giyilebilir teknolojiler ve araçlar sağlık, ulaşım ve güvenlik alanlarında büyük önem kazandı. Bu dönemde exoskeleton, dış iskelet sistemleri geliştirildi. Özellikle sağlık çalışanları ve ağır iş yapan personelin yükünü hafifletmekte kullanıldı. Sarcos Guardian XO gibi gelişmiş modeller insan gücünü arttıran teknolojiler olarak öne çıktı. Aynı zamanda jetpack teknolojileri de büyük gelişme gösterdi. Gravity Industries ve Jetpack Aviation gibi firmalar mikro turbojet motorlarla çalışan jetpackler geliştirdi. Bu sayede bireysel uçuş deneyimi mümkün oldu. Jetpack kullanarak uçuş yapan kişiler gerçek Iron Man olarak anıldı. Bu cihazlar acil sağlık müdahaleleri, askeri operasyonlar ve eğlence amaçlı etkinliklerde kullanıldı. Bunların yanı sıra sağlık verilerini izleyen akıllı saatler, artırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilir sensörler de yaygınlaştı. Böylece giyilebilir teknolojiler pandemiyle hızlanan dijitalleşmenin en dikkat çekici alanlarından biri haline geldi. Elektrikli otonom arabalar. Pandemiyle birlikte bireysel ulaşımın önemi arttı. Temassız ve sürdürülebilir çözümler arayışı elektrikli ve otonom araçlara ilgiyi arttırdı. Tesla gibi firmalar sürücüsüz araçlar ve robotik kuryeler geliştirdi. Elektrikli araçların çevreye olan duyarlılığı pandemiyle birlikte daha fazla takdir görmeye başladı. Hyundai'nin geliştirdiği elektrikli uçan taksi SA1 modeli şehir içi ulaşımı havadan ve emisyonsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor. BMW'nin iX
X modeli tamamen elektrikli yapısı ve ileri teknolojisi ile dikkat çekti. Tesla'dan Model 3, Model Y gibi araçlarıyla sektöre yön vermeye devam etti. Tüm bu gelişmeler geleceğin ulaşımının havada da sürdürülebilir ve akıllı sistemlere dayanacağını gösterdi. Starlink. Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen uydu internet ağı Starlink, geniş bant internet sağlamak için alçak dünya yörüngesini kullanan ilk ve en büyük uydu takım yıldızı. Yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet bağlantısı sağlayarak kırsal ve altyapısı zayıf bölgelere internet ulaştırmayı hedefliyor. Güvenilir bağlantı ihtiyacının artması Starlink'e ilgi doğurdu. SpaceX'in düzenli roket fırlatmalarıyla kısa sürede 6750'den fazla Starlink uydusu yörüngede konuşlandı. Bu sayının 42.000'e çıkarılması hedefleniyor. Bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Starlink, global kapsama ve kullanıcı sayısı bakımından en büyük uydu internet ağı. SpaceX'in Mars misyonu için Dünya ile Mars arasındaki iletişimin sağlanmasında kullanılması hedefleniyor. Öte yandan Starlink uydularının uzay gözlemlerine engel olduğuna dair tartışmalar da mevcut. Ayrıca Amerikan ordusunun uzaktan yönlendirme ve konumlandırma işlemlerinde de kullanılacak. Uzay teknolojileri. Pandemiye rağmen uzay çalışmaları hız kesmeden devam etti. NASA, ESA ve CSA'nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu, evrenin daha uzak köşelerini gözlemlemeye başladı. SpaceX'in Crew Dragon kapsülü ile 2020'de ilk kez özel bir şirket uzaya insan taşıdı. Aynı yıl Mars'a gönderilen Perseverance rover yani keşif aracı yüzeyde araştırmalar yaparken Ingenuity helikopteri de başka bir gezegende ilk kontrollü uçuşu gerçekleştirdi. Bu gelişmeler uzay keşiflerinin özel sektör ve kamu işbirliğiyle sürdürülebileceğini gösterdi. Neuralink beyin çipi. Elon Musk'ın kurduğu Neuralink şirketi beyin bilgisayar arayüzü teknolojisinde büyük bir adım attı. Elon Musk bu teknolojinin gelecekte robotların dünyayı ele geçirmesine karşı bir önlem olduğunu ifade etti. Felçli hastaların düşünce gücüyle cihazları kontrol edebilmesini amaçlayan bu çipler sinirsel sinyalleri okuyarak dijital komutlara dönüştürüyor. 2024'te ilk insana implant edilen Neuralink çipi telepati adlı proje kapsamında beyinle bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kurmayı başardı. Bu teknoloji inme ve ALS gibi hastalıklarda büyük umut vaat ediyor. İnsan-makine etkileşimi için de devrimsel bir gelişme olarak görülüyor. CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 hücrelerin DNA'sını keserek genleri düzenlemeye yarayan devrim niteliğinde bir genetik mühendislik tekniği. Bakterilerin bağışıklık mekanizmasından esinlenilen bu sistem canlıların genomunda istenilen konumda değişiklik yapmayı sağlıyor. Doudna ve Charpentier 2020 Nobel Kimya Ödülünü CRISPR çalışmasıyla kazandı. Pandemi döneminde CRISPR COVID-19 teşhisi için hızlı testler geliştirilmesinde kullanılmış. Araştırmalar CRISPR tabanlı SARS-CoV-2 testlerinin geliştirildiğini gösteriyor. Günümüzde CRISPR-Cas9 temelinde daha hassas düzenleme yöntemleri geliştirilmeye devam ediyor. Xenobot. Xenobotlar kurbağa hücrelerinden oluşturulan ve belirli görevleri yerine getirebilen canlı robotlar. Kalp kası hücrelerinin kasılıp gevşemesiyle hareket edebilen bu mikroorganizmalar bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Xenobotlar kendisini onarma ve hatta çoğalma yetisine sahip. Gelecekte çevre temizliği, hedefli ilaç salımı ve biyolojik sensörlük gibi alanlarda kullanılabilir. Bu teknoloji canlı dokularla makine benzeri işlevler elde etme konusunda çığır açıcı bir potansiyele sahip. İnsansı robotlar. Pandemiyle birlikte iş gücü ihtiyacı ve sağlık riskleri arttı. İnsansı robotların gelecekte sağlık, bakım ve lojistik gibi alanlarda yardımcı olabileceği gündeme geldi. Özellikle sterilizasyon gibi görevlerde insansı robotların kullanımı mümkün görülüyor. Bu alandaki önemli örneklerden biri akrobatik hareketler yapabilen tamamen elektrikli Boston Dynamics'in Atlas robotu. Boston Dynamics dans eden robotlarıyla da sosyal medyada büyük ilgi çekti. Robotik hareket kabiliyetinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Ameca gerçekçi yüz ifadeleri ve etkileşim kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tesla'nın Optimus robotu ise AI sistemleri ve sensörlerle donatılmış genel amaçlı bir insansı robot olarak tasarlanmış. Henüz ticari olarak yaygınlaşmamış olsalar da bu robotların yakın gelecekte birçok alanda görev alabilecekleri öngörülüyor. Metaverse. Metaverse,
sanal gerçeklik temelli çevrim içi sosyal ortamları ifade ediyor. Facebook'un Ekim 2021'de Meta adında bir çatı şirket oluşturması Metaverse kavramının yaygınlaşmasını sağladı. Sanal konserler, avatarlarla toplantılar gibi deneyimleri amaçlıyor. Özellikle pandemi döneminde iş toplantılarını VR'la yapmak gibi fikirler gündeme geldi. Web 3.0 ise blok zincir teknolojileriyle verinin merkeziyetsizleştiği yeni internet vizyonu. 2021'de NFT piyasası patlama yaptı. Dijital sanat eserleri ve koleksiyonlar milyonlarca dolarlık satışlar gördü. Pandemide insanlar çevrim içi vakit arttırınca kripto varlıklar ve NFT'ler popülerlik kazandı. Günümüzde Metaverse projeleri, kripto platformları ve NFT uygulamaları gelişmeye devam ediyor. Yapay zeka. Pandemi süreci boyunca yapay zeka uygulamaları hızlandı. Görüntü işleme, hastalık modelleme gibi pek çok alanda yapay zeka kullanıldı. OpenAI'ın DALL-E gibi modelleri 2022'de yüksek çözünürlüklü yapay zeka görselleri oluştururken aynı yıl lanse edilen ChatGPT bir metin tabanlı sohbet botu olarak öne çıktı. ChatGPT 2022'de piyasaya sürülen bir üretken yapay zeka sohbet botu. ChatGPT 2023 başında sadece birkaç ayda 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıp rekor kırdı. Bu uygulamalar yazılım geliştirme ve içerik üretiminde devrim oluşturarak yapay zeka alanına yoğun ilgi çekti. Yapay zeka günümüzde hala evrimini sürdürüyor ve pek çok sektöre entegre ediliyor. Pandemi insanlık için zorlu bir sınavdı. Fakat aynı zamanda bilim ve teknoloji tarihinde eşine az rastlanır bir hızlanmanın da yaşandığı bir dönem oldu. Sağlıktan iletişime, ulaşımdan yapay zekaya, uzaydan dijital dünyaya kadar pek çok alanda önemli adımlar atıldı. Bugün kullandığımız ve gelecekte hayatımızın vazgeçilmezi olacak pek çok teknoloji İşte o olağan dışı koşullarda doğdu ya da hızla gelişti. Bilim ve teknoloji insanlığın en karanlık anlarında bile umut ve çözüm üretmeye devam ediyor. Gelecek işte bu gelişmelerin üzerine kuruluyor.